IQ, Intelligence Quotient yani zeka katsayısı demektir. Bireylerin zeka seviyelerini ölçmeye yönelik bir psikometrik ölçüttür ve standartlaştırılmış zeka testleri kullanılarak hesaplanır. IQ testleri aritmetik, mantık, kelime bilgisi, hafıza ve görsel mekansal beceriler gibi farklı bilişsel becerileri ölçen sorular içerir. IQ değeri bireylerin zeka, öğrenme yetenekleri ve bilişsel becerileri hakkında fikir verir. Profesörler Riesing ve Drent, zekayı, bilgi elde etmek ve bu bilgiyi iyi tanımlanmış bir amacı ve yapısı olan sorunları çözmekte iyi bir şekilde kullanmak için gereken bilişsel veya entelektüel yeteneklerin tamamıdır olarak tanımlamaktadır. IQ ise zekayı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testten çıkarılan bir değerdir. 0-24 puan aralığı çok ağır zihinsel engeli, 25-39 puan aralığı ağır zihinsel engeli, 40-54 puan aralığı orta düzey zihinsel engeli, 55-69 puan aralığı hafif zihinsel engeli, 70-89 puan aralığı donuk zeka ya da sınırda zekayı, 90-110 puan aralığı normal zekayı, 111-129 puan aralığı parlak zekayı, 130-160 puan aralığı üstün zekayı, 160 ve üstü puan ise dahiliği gösterir. IQ'nun çevresel etkenlere mi yoksa genetiğe mi bağlı olduğu uzun zamandır devam eden bir tartışma konusudur. Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü IQ'nun hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir. Ancak bu faktörlerin IQ üzerindeki etkilerinin oranı ve şekli tam olarak bilinmemektedir. Genetik faktörler IQ'nun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. IQ'nun kalıtımla geçtiği ve akrabalar arasında benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. IQ'nun genetik olarak belirlenen bir üst ve alt sınırı olduğu, ancak bu sınırların çevresel faktörlerle değişebileceği ileri sürülmüştür. Genetik faktörler IQ'nun gelişimindeki potansiyeli belirlerken, çevresel faktörler bu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar veya engeller. Çevresel faktörler de IQ'nun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çevresel faktörler arasında beslenme, sağlık, eğitim, sosyoekonomik durum, kültür, dil, aile, arkadaşlar gibi birçok etken sayılabilir. Örneğin yeterli beslenme, sağlık hizmetleri, zengin bir eğitim ortamı, destekleyici bir aile ve arkadaş çevresi IQ'nun gelişimini olumlu yönde etkilerken yetersiz beslenme, hastalıklar, yoksulluk, şiddet, ihmal, istismar IQ'nun gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bir kişi yaşamı boyunca çeşitli dönemlerinde farklı IQ puanına sahip olabilmektedir. Yaşam tarzımızı düzene koyarak ve zihin geliştirici etkinlikler yaparak genetik potansiyelimizdeki IQ'yu tam olarak ortaya çıkarmak mümkün. Örneğin spor yapmak, beyne giden oksijen miktarını artırdığı gibi beynin nöroplastisitesini de artırır. Nöroplastisite, beynin yapısal veya fizyolojik değişikliklere uğrama yeteneğidir ve zeka ile ilişkilidir. 3 boyutlu prizmaların açılmış halinden açılmamış halini ya da tam tersini zihinde canlandırmak uzaysal algımızı güçlendirir. Labirent, yapboz ya da bulmaca çözmek de zekamızı keskinleştirebilir. Ayrıca dil öğrenmenin de bize yeni düşünce şekilleri öğrettiği bilinmektedir. Örneğin Türkçe konuşurken özne, nesne, yüklem sıralamasıyla gideriz. İngilizce'de ise özne, yüklem, nesne şeklindedir. Her iki dili konuşabilen biri, her iki düşünme yolunu da biliyor demektir. Zeka testlerinin ilk örnekleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Fransa'da geliştirilmiştir. Alfred Binet ve Theodore Simon, zihinsel geriliği olan çocukları tespit etmek için bir dizi zihinsel beceriyi ölçen bir test tasarlamışlardır. Bu test, Binet-Simon testi olarak bilinmektedir. Binet ve Simon, test sonuçlarını yaşa göre standartlaştırmış
ve zihinsel yaş kavramını ortaya atmışlardır. Zihinsel yaş, bireyin testte gösterdiği performansa göre belirlenen yaşa karşılık gelmektedir. Binet ve Simon zekayı tek bir sayıyla ifade etmekten kaçınmış ve zekanın geliştirilebilir olduğunu savunmuşlardır. Binet-Simon testi Amerikalı psikolog Lewis Terman tarafından yenilenmiş ve Stanford-Binet testi olarak adlandırılmıştır. Terman, zekayı zihinsel yaşın kronolojik yaşı oranı olarak tanımlamış ve bu oranı 100 ile çarparak IQ, Intelligence Quotient kavramını ortaya atmıştır. IQ, bireyin zeka düzeyini tek bir sayıyla gösteren bir ölçüttür. Terman, IQ'nun büyük ölçüde genetik olduğunu ve ırklar arasında farklılıklar gösterdiğini iddia etmiştir. IQ testleri 20. yüzyıl boyunca yaygın olarak kullanılmış ve farklı versiyonları geliştirilmiştir. IQ testlerinin en bilinenleri arasında Wechsler zeka testleri, Raven matrisleri, Kettle kültürden bağımsız zeka testi sayılabilir. IQ testleri zekayı farklı boyutlarda ölçmeye çalışmış ve zekayı tek bir kavramdan ziyade birçok yeteneğin birleşimi olarak görmüştür. Örneğin Wechsler zeka testleri sözel ve performans zekası olarak iki alt boyuta ayrılır. Raven matrisleri soyut akıl yürütme yeteneğini ölçmeye odaklanır. Kettle kültürden bağımsız zeka testi adı üstünde kültürel etkilerden arındırılmış bir zeka ölçümü yapmaya çalışır. 1983'te Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Amerikalı psikolog Howard Gardner, çoklu zeka kuramını geliştirdi. Bu kuram, zeka kavramının sadece tek bir genel zeka faktörü tarafından açıklanamayacağını savunmaktadır. Gardner'a göre insanlar birden fazla zeka türüne sahiptir ve bu zeka türleri farklı bilişsel yetenekleri yansıtır. İnsanların farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır ve zeka çok yönlü bir olgudur. Gardner 7 adet temel zeka türü tanımladı. Sözel dilsel zeka, dil yeteneği, kelime bilgisi ve anlamı anlama yeteneği gibi sözel yetenekler. Bu tür zekanın ölçümü geleneksel IQ testlerinin bir parçasıdır. Mantıksal, matematiksel zeka, matematiksel düşünme, problemleri çözme ve mantıksal akıl yürütme yetenekleri. Görsel, mekansal zeka, uzaysal imgeleme yeteneği, resimleri ve şekilleri anlama yeteneği gibi görsel beceriler. Bedensel, kinestetik zeka, fiziksel beceriler, beden koordinasyonu ve motor becerileri içerir. Müziksel, ritmik zeka, müzik yeteneği, ritim anlayışı ve seslerin algılanması yetenekleri. Kişiler arası sosyal zeka, diğer insanların duygusal tepkilerini anlama, ilişkiler kurma ve empati yetenekleri. İçsel zeka, kendi düşünce ve duygularını anlama, içsel refleksiyon yeteneği gibi içsel düşünce süreçleriyle ilgilidir. Daha sonra 8. zeka türü olan doğasal ya da naturalist zeka da bunlara eklenmiştir. Doğayla uyumlu zeka, doğa, bitki ve hayvan dünyasıyla bağ kurma yeteneği ve çevresel farkındalıklar. 9. zeka olduğu düşünülen varoluşsal zeka hala araştırılmaktadır. Her insanda bu zekaların tümü bulunur. Ancak hangisi güçlü, hangisi zayıf, kişi hangi alanda yetenek ve yaratıcılık sergileyebilir, bunlar farklılık gösterir. IQ kavramı ve testleri hem olumlu hem de olumsuz eleştirilere maruz kalmıştır. IQ testlerinin olumlu yanları arasında zekayı nesnel ve standart bir şekilde ölçebilmesi. Eğitim, meslek, sağlık gibi alanlarda bireylerin potansiyelini ve ihtiyaçlarını belirleyebilmesi. Zekayı etkileyen faktörleri araştırabilmesi sayılabilir. IQ testlerinin olumsuz yanları arasında zekayı tek bir sayıyla sınırlaması, zekanın diğer yönlerini göz ardı etmesi, zekanın gelişimine katkıda bulunan çevresel faktörleri yeterince hesaba katmaması, kültürel, sosyal, duygusal, motivasyonel gibi etmenlerden etkilenmesi, zekayı ırk, cinsiyet, sınıf gibi kategorilere ayırarak ayrımcılığa yol açması.
Örneğin IQ testlerinin kültürel olarak önyargılı olduğu eleştirisi sıkça yapılır. Ülkelere göre IQ grafiğine baktığımızda en yüksek değerleri Uzak Doğu ve Batı ülkelerinin, en düşük değerleri ise Afrika ülkelerinin aldığını görürüz. Bu grafikten kimileri ırk bazında yorum yapar. Sarı, beyaz, siyah ırkların zeka düzeylerinin farklı olduğunu savunur. Kimileri sosyoekonomik şartlar üzerinden yorum yapar. Zira sonuçların en yüksek olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Az gelişmiş ülkelerin zorlu şartlarında potansiyel IQ yeterince ortaya çıkmıyor olabilir. Kimileri de IQ testlerinin Batı kültürüne göre hazırlandığını savunur. Örneğin medeniyetle tanışmamış bir kabile şifacısı klasik bir zeka testinden 0 çekebilir. Ama hayvanların, bitkilerin dilinden anlar. Doğayla sıradan bir insandan çok daha iç içedir. Bu şifacıya aptal diyebilir miyiz? Bazı eleştirmenler IQ testlerinin zeka kavramını yetersiz şekilde temsil ettiğini savunurlar. Zeka yalnızca matematik, dil veya mantık becerilerini ölçmekle sınırlı değildir. Duygusal zeka, yaratıcı zeka ve sosyal zeka, geleneksel IQ testleri tarafından ölçülmez. Oysa ki sorunları çözmek için bunlar da çok önemlidir. Bu noktaya kadar IQ'yu anlattım. Fakat video başlığına bakarsanız sadece Q olduğunu görürsünüz. O halde diğer Q'ları da tanıma vakti. EQ, Emotional Quotient, duygusal zeka. EQ, duygusal zeka seviyesi anlamına gelir. Duygusal zeka bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisidir. IQ, mantıksal, analitik, matematiksel ve dil gibi zihinsel becerileri ölçerken, EQ, empati, motivasyon, özgüven, işbirliği, liderlik gibi duygusal becerileri ölçer. EQ hem kişisel hem de sosyal hayatta başarıyı etkileyen önemli bir faktördür. Çevresel etkilerle geliştirilebilir ve eğitimle güçlendirilebilir bir yetenektir. Duygusal zeka, insan hayatının duygusal alanıyla etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğidir. Duyguları anlama ve ilişkilerin duygusal temellerini anlama ve duyguları ilişkilere ve motivasyonla ilgili sorunları çözmek için kullanma yeteneği. Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Goleman bu kavramı şu şekilde tanımlar. Duygusal zekaya motivasyon geliştirme ve aksiliklere rağmen sebat etme, dürtüleri dizginleme ve hazzı erteleme, kişinin ruh halini kontrol etme ve sefaletin insanın ruhunu çalmasına izin vermeme gibi yetenekler dahildir. Salovey ve Meyer tarafından bilimsel literatüre alınan EQ'nun ilk kavramsal çerçevesi 1990'da belirlendi. Duyguları algılama ve ifade etme, duyguyla düşünmeyi etkileme, kendi ve diğerlerinin duygularını anlama, duyguları kontrol etme. Goleman'a göre duygusal zeka bir kişinin kendi duygularını ve diğerlerinin duygularını yorumlama yeteneğidir. EQ'nun 4 ana bileşeni vardır. Öz farkındalık, öz kontrol, empati, ilişki becerileri. Daniel Goleman 5. bir bileşeni olarak motivasyonu da dahil etti. IQ ve EQ arasındaki farklar şunlardır. IQ, matematik, dil, hafıza, mantık, analitik düşünce, bilgi işleme hızı gibi zihinsel becerileri ölçer. EQ, empati, motivasyon, özgüven, işbirliği, liderlik, duygu algısı, duygu ifadesi, duygu yönetimi gibi duygusal becerileri ölçer. IQ standartlaştırılmış testlerle matematiksel olarak hesaplanabilir. EQ standartlaştırılmış bir testi olmadığı için daha zor ölçülür. IQ, beynin her iki lobunu da içerir. Ancak daha çok sol lobun aktifliği ile ilgilidir. EQ daha çok sağ lobun aktifliği ile ilgilidir. IQ büyük ölçüde kalıtsaldır ve genlerle aktarılır. EQ daha çok çevreseldir ve dış faktörlerle geliştirilebilir.
IQ, akademik başarı ve zorlayıcı görevler için önemlidir. EQ, hayat başarısı ve sosyal ilişkiler için önemlidir. IQ, bazı görüşlere göre sabit ve değişmez bir özelliktir. EQ ise geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir yetenektir. IQ ve EQ arasındaki farklar, zekanın tek bir boyutu olmadığını, farklı yönleri ve etkileri olduğunu gösterir. IQ ve EQ, birbirini tamamlayan ve destekleyen zeka türleridir. IQ ve EQ arasındaki dengenin sağlanması, hem kişisel hem de profesyonel hayatta başarı ve mutluluk için gerekli. Dr. Paul Stolz, başarıya ulaşmada IQ ve EQ'dan daha iyi bir gösterge olarak gördüğü AQ'dan bahseder. Hayır, kısaltma düşündüğünüz anlama gelmiyor. Adversity Quotient, zorluklara dayanım zekası demek. Stolz'a göre AQ, insanın dayanıklılığını ölçme ve güçlendirme konusunda dünyanın en bilimsel, sağlam ve yaygın kullanılan yöntemidir. Üst düzey liderler, önde gelen şirketler ve dünya genelinde hükümetler, performans, üretkenlik ve inovasyon gibi özellikleri geliştirmek veya dönüştürmek için AQ'yu kullanır. Ayrıca IQ gibi AQ da test edilebilir. Puanlar 3 geniş kategoriye ayrılır. Düşük AQ 0-59, düşük motivasyon, enerji, performans ve süreklilik seviyeleri, olayları felakete dönüştürme eğilimi. Orta AQ 95-134, potansiyelin yetersiz kullanımı. Sorunlar önemli ve gereksiz bir bedel ödettirir, yükselmeyi zorlaştırır. Yüksek AQ 166-200, olaylara uygun bakış açısını korur ve onlara yanıt verme yeteneğini sürdürür. Önemli zorluklara rağmen yukarı doğru ilerlemeye devam edebilir. Dünya çapında ortalama IQ'nun her 10 yılda 3 puan arttığı tahmin ediliyor. Peki, Jose Saramago'nun bir kelebeği bile intihar ettirebilir dediği 21. yüzyılda EQ'larımız da ilerliyor mu? IQ, EQ ve AQ'larımızın birbirini destekleyerek bizi hep arzuladığımız o başarılı ve mutlu hayata taşıması dileğiyle.